Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tarot eğitim videoları serisine devam ediyoruz. Bugün Minor Arcana'dan kupa serisini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Kupalar duyguları ve dişil yönümüzü ifade eder. Yani tarot kartlarındaki su elementinin karşılığıdır arkadaşlar. Kupalar. Şimdi içsel mutluluk, huzur ve aşk ile ilgili yorumlarda kupa kartlarını kullanabiliriz. Daha doğrusu kupa kartlarını gördüğümüz yerde içsel mutluluk, huzur ve aşk ile ilgili konulardan bahsedebiliriz. Yine burada da birden 10'a kadar kupa kartları vardır ve sonrasında saraylı kartlar gelir. Şimdi bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Kupa asıyla başlıyoruz. Ne demiştik? Aslar ait olduğu grubun en yüksek enerjisini temsil eder. Yani burada aslarda o elementin enerjisi en yüksek olan yerdir diyebiliriz. Şimdi kupa ası duygu yoğunluğunun, yani kupalar duyguları temsil ettiğine göre burada da kupa asında da duygu yoğunluğunun en yüksek olduğu yer olduğunu anlayabiliriz. Yani duygu yoğunluğunun en yüksek olduğu kart kupa ası kartıdır. İçsel güçten de bahseder. Duygusal başlangıçlardan, başlanacak işe gönül verilmesi gerektiğinden, bu yolda merhamet, sabır ve iç huzur ile ilerlenilmesi gerektiğinden bize bahseder. Bakın zaten kartın üstünde artık dolup taşan duygular vardır. Buradaki renk sembolizması da çok önemli. İşte mavi huzurun rengi. Üzerinde bir kuş yine böyle. Yani buradaki bütün semboller bize aslında o duygu yoğunluğunu veriyor. Hani bu suyun taşması, duyguların taşması gibi düşünün. Veriyor arkadaşlar. Yani kupa enerjisinin, su elementinin enerjisinin desek daha doğru olur. En yüksek olduğu kart kupa ası kartıdır arkadaşlar. Kupa ikilisine geçelim. Kupa ikilisinde ellerinde kupalar olan ve onu birbirlerine vermeye hazırlanan iki kişi görüyoruz. Yani dişil ve eril enerji olmak üzere. Bakın şurada bir aslan ve yılan var. Bu aynı zamanda tıp sektörünün de sembolüdür biliyorsunuz. Şifalanma, yılan şifalanmayı anlatır. Yani buradaki kullanılan bütün sembolizmalar, renklere kadar hepsi aslında bir anlam barındırıyor. Nedir peki kupa ikilisi? Sevgili ile paylaşım. Dedik ya, bu kupaların birbirine uzatılması. Eş ile iletişim. Ortaklar ile işbirliği. Bunları yaparken ahenk ve uyum içinde olmak. Yani ilişki, evlilik ve ortaklıkta ahenk ve uyum içinde olmak ve aynı zamanda duyguların birbirine aktarılması. Bu uzatılan kupalarda bunu temsil ediyor. Bir birlikteliğin meyve vermesi, karşıtların bir olması. Aynı zamanda yani meyve vermesi derken artık bir birliktelikten alınması gereken neyse, ne isteniyorsa onun artık elde edilmeye başlanması da diyebiliriz. Aynı zamanda iki kartları, dualiteyi temsil ettiği için o ikiliklerin de karşıtlıklarında bir olması, birleşmesi anlamına da gelebilir kupa ikilisi. Yani bunu gördüğünüz zaman olumlu ve güzel enerjiler alabilirsiniz bu karttan arkadaşlar. Geçtik kupa üçlüsüne. Kupa üçlüsü kartında elindeki kadehleri havaya kaldıran 3 tane kız görüyoruz. Böyle bir kutlama var gibi. Bir sevinçli haber, kutlama var. Arkadaşlarla, eşle, dostla geçirilen zaman. Aynı zamanda bir hasat zamanı. Bakın şurada bir üzüm var kızın elinde. Burada meyveler falan var aşağıda. İşte kabak görüyorum, üzüm görüyorum. Yani bir hasat zamanı. Hani o emeklerin artık hasat edilme zamanının gelmesine de işaret ediyor olabilir bu kart. Neymiş peki bakalım kupa üçlüsü? Bir ilişkinin ya da ortaklığın başarıya ulaşması. Bakın ortaklık yani. 3 kişi var burada.
Eylemlerin sonunda elde edilen bolluğu kutlama. Bolluk işte buradaki ürünler bolluk ve o hasat zamanını temsil ediyor demiştik. Birlik olunarak ulaşılan duygusal kazançlardan da bahseder. Kupa kartı olduğu için, yani kupa üçlüsü kartı bir kutlama kartıdır arkadaşlar. Kutlama ve emeklerin karşılığını alma, hasat etme kartıdır diyebiliriz. Geçtik kupa dörtlüsüne. Burada böyle ağacın dibinde oturmuş, mızmızlanan, kendine sunulan kupadan memnun olmayan ya da onu görmeyen, bu fırsatı görmeyen, önünde de kupalar olduğu halde ve kendisine hala fırsatlar sunulduğu halde bunları görmeyen, biraz şımarık bir tip görüyoruz. Yani şu anda kartın sembolizmasını anlatıyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. Suratında böyle bir bıkkınlık ifadesi, memnuniyetsizlik ifadesi. Hani vardır ya böyle insanlar, ne yapsanız memnun edemezsiniz. İşte tam olarak böyle birisi resmedilmiş burada. Peki nedir kupa dörtlüsü, bakalım. Monotonlaşan bir duygusallık. Belki de duygusal hayatta çok fazla monotonluk var. İlişkide, mevcut ilişkide ya da evlilikte bunu gösterebilir. Duygusal mesafe, izolasyon, geçmişe takılı kalmak ve bu nedenle önüne çıkan fırsatları kaçırmak ve şımarıklık. Şimdi bakın, burada önünde kupalar var. Burada bir kupa uzatılıyor. Ama kişi hala geçmişi düşünüyor. Yani geçmişe takılı kalmış. Önünün yeni fırsatlarını göremiyor. Şu uzatılan kupa fırsat olarak değerlendiriliyor burada. Ve kendini bu fırsatlardan ve bu insanlardan, dış dünyadan izole etmekten de bahseder. Bakın, bir ağacın altına oturmuş. Çünkü böyle bir tenhaya çekilmiş kişi mızmızlanıyor yani açıkçası. Böyle bir kart bu. Enerji. Kupa dörtlüsü enerjisi. Arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde ne düşünebilirsiniz? Fırsatları kaçırdığınızı, burnunuzun ucundaki fırsatları göremiyorsunuz. İyi bakın, yani dikkatli bakın bakalım etrafınıza. Bu fırsatları belki de görebilirsiniz gibi bir uyarı da olabilir. Ya da kendinizi çok fazla izole ettiğinize dair bir uyarı olabilir. Ya da geçmişe çok takılı kalındığını demiştik ve monoton bir hayat yaşandığına dair de, özellikle ilişki, yani kupa kartı olduğu için duygusal anlamda bakarsak ilişki olarak da çok monotonlaştığını da anlayabiliriz. Şimdi geçtik kupa beşlisi kartına. Burada da aslında durum çok farklı değil, fakat burada bir melankoli var. Yani bakın, şimdi bu kişinin arkasında 2 tane kupa var. Önünde ise 3 tane kupa devrilmiş. Kişi burada devrilen kupalara odaklı. Yani onlara doğru dönük olduğu için onları görüyor. Yani kaybettiklerine odaklı. Ama bakış açısını değiştirip arkaya doğru dönse, burada 2 tane daha kupa var. Bunu göremiyor şu anda. Bu yüzden bir melankolide kişi. Ve arkasında da bir köprü var. Yani bir çıkış var. Bir kurtulma şansı var aslında. Tamamen kendi kafasında yarattığı melankolilere ve geçmişe takılı kalan bir figür görüyoruz bu kartın üzerinde. Peki nedir kupa beşlisi? Kupa serisinin en düşük kartıdır. Yani enerjisi ve motivasyonu en düşük kartıdır. Kupa serisinin dengesi bozulan duygular, pişmanlıklar ve hüzün. Aynı zamanda yani kaybedilenlere duyulan pişmanlıklara takılı kalmaktan da bahseder. Hüznü zaten söylemiştik. Şüpheler ve kaçırılmış fırsatlar. Bakın, şüphe kartıdır aynı zamanda. Bir konuda şüphe duyuyorsanız ya da birinin bir konuda şüphe duyduğuna dair bir karttır bu. Kupa beşlisi kartı. Olumsuzluklara takılıp var olan potansiyeli de kullanamamak. Az önce bahsettiğim gibi şu arkadaki kupalara odaklanamamak, potansiyeli kullanamamaktan da bahseder. Kupa beşlisi kartımız. Dediğim gibi melankolik bir karttır. Siyah renk de zaten kullanılmış. Siyahtan bahsederken bu kartı size göstermiştim. O yüzden arkadaşlar, kupa beşlisi kartı şüphe, melankoli, hüzün falan filan böyle şeylerden bahseder. Şimdi geçtik kupa altılısına. Kupa altılısında böyle birbirlerine kupa veren 2 tane çocuk görüyorsunuz. Güzel bir ortam, iç açıcı bir ortam. Bakalım neymiş kupa altılısı kartımızın anlamı. Kupa beşlisinden sonra bir toparlanma kartı. Yani az önce bahsettiğim o kupa beşlisindeki melankoliden çıkıp bir toparlanma kartı. Yaşananlardan bir şeyler öğrenmek ve ileriye gitmek, ileriye doğru daha mutlu ve umutlu bakmak. Artık burada yaşananlardan bir şeyler öğrenildi. Daha ileriye gidiliyor. Daha umutlu bakılıyor hayata. Bunu gösteriyor aynı zamanda.
Geçmişe takılmadan geçmişten ders almak. Çünkü geçmiş teması, bakın çocukluk geçmiş temasıdır burada. Aynı zamanda bu kart çok ağırlıklı olarak geçmiş temasını, o çocukluk dönemlerini temsil eder. Yani aslında tam çocukluk dönemi demeyelim de geçmişte yaşanan o şeylerden, anılardan da bahseder. Kupa beşlisinde oluşan korku ve pişmanlıklar yerini affetmeye bırakmıştır. Belki burada biriyle aranızdaki bir sorundan dolayı pişmanlık duydunuz. Belki bir kayıp verdiniz. Belki de affedemediğiniz durumlar yaşadınız. Kupa beşlisi level'ında ve burada da artık kupa altılısında burada affetme ve özgürleşme söz konusu. Yaşam ateşinin tekrar yanması, paylaşılan cömertlikler, kişinin kendine şefkat göstermesi ve bu kart aynı zamanda geçmişe duyulan özlemden de bahseder. Ama böyle tatlı hani anıların hatırlanması, böyle kötü bir özlem, kötü bir düşünce değil de hani böyle bazen de alırız ya, çocukluğumuzu hatırlarız, işte eski ilişkimizi hatırlarız, eski arkadaşlıklarımızı hatırlarız falan. İşte bu gibi durumları anlatan bir karttır aslında kupa altılısı. Güzel, olumlu, pozitif bir karttır. Şimdi geçtik kupa yedilisine. Burada kişi önünde duran kupaların içinden çıkan değişik figürler karşısında bir kafa karışıklığı yaşıyor ve bu figürler, şöyle göstereyim ilk önce kartı. Bir sürü kupa var önünde. Bu aynı zamanda hayal ve halüsinasyondan da bahseder. Yani hayal dünyasında yaşamaktan da bahseder bu kart. Ve önünde bakın bir sürü, işte buradan bir kadın kafası çıkmış, buradan bir hayalet, buradan bir yılan, bir kertenkele, bir başarı, bir zafer. Yani hem olumlu hem olumsuz enerjilerin kişinin kafasını karıştırdığına dair bir karttır bu. Neymiş bakalım? Belirsizlik durumlarında sezgilerin ve hayal gücünün önemi. Sezgilere güvenmek gerektiği. Şimdi kafa karışıklığı yaşıyorsanız herhangi bir konuda ya da bir kişi kafa karışıklığı yaşıyorsa herhangi bir konuda, bu konuda sezgilerine güvenmesi gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır bu kart aynı zamanda. Hedeflerdeki çeşitlilik ve bolluk. Belki çok fazla önünüzde seçenek var ve kafanız karışıyor. İşte kupa yedilisi de tam olarak bunu anlatıyor. Açgözlülüğün yanılsamaya yol açması. Aynı zamanda açgözlülükle ilgili bir uyarı olabilir. Yani şimdi bir sürü seçenek var gibi görünüyor önünde ya, kişi açgözlüdür ve bu seçenekleri, belki bunlar onun hayalleridir. Yani çok fazla açgözlülük edip hayallere kapılmamak gerektiğiyle ilgili bir uyarı da olabilir bu kart. Aynı zamanda hareketsizce, yalnızca hayal etmek sonuca ulaştırmaz. Yani bir şey istiyorsunuz diyelim çok güçlü bir şekilde. Bu kart çıktı karşınıza. Ya da başka birine. Bu şu demek arkadaşlar. Sadece hayal gücüyle elde edemezsin. Kalk ve harekete geç. Düşünerek elde edilecek bir şey değil bu sadece. Bunu anlatmaya çalışır bu kart uyarı olarak. Şimdi geçtik kupa sekizlisine. Burada kişi bir sürü kupa dizmiştir. Fakat şurada bir tane eksik vardır bakın. Kişi bu kupalar kişinin emekleridir. Zamanında verdiği herhangi bir konuyla ilgili verdiği emekleridir. Daha çok duygusallıkla ilgili bakıyoruz zaten şu anda kupa olduğu için. Ve kişi bu emekleri arkasını dönüp gider. Yani burada, çünkü burada bir boşluk vardır. Ne kadar emek etse de burada bir boşluk vardır arkadaşlar. Bu yüzden kişi arkasına döner ve bir bilinmezliğe doğru gider. Bu riski alır. Vazgeçmektir. Emeklerine rağmen vazgeçmektir. Çünkü bir yerlerde bir eksik, bir boşluk vardır. Bakalım neymiş kupa sekizlisi? Notlarımıza ne yazmışız? Duyguların sağlam bir denge yaptığı an demiş. Tamamlanmaya doğru gidilen yolda geçmişin ve bugünün bir sorgulanması. Şimdi tamamlanmaya doğru gidilen yol nedir? 9 ve 10. Bakın şimdi tamamlanmaya doğru gidiyoruz. 8, 9 ve 10 var. Bundan sonra özür dilerim, bir içeyim. Evet, burada 9 ve 10 var. Yani tamamlanmaya doğru giderken şöyle bir dönüp değerlendirmek. Kişinin takılı kaldığı ve onu yoran konuları artık geride bırakması demiş. Ne olursa olsun geride bırakmak. Artık yeter, yoruldum. Ya da bunun olması gerektiğiyle ilgili bir uyarı da olabilir. Direnişin kırıldığı yer, o vazgeçememe, bırakamama direnişi var ya, işte onun kırıldığı yer tam olarak kupa sekizlisi kartı. Ya da bir direnişin kırılması gerektiğiyle ilgili bir uyarı da olabilir. Artık
kişiye hizmet etmeyen şeyleri bırakma vaktinin geldiğini anlatır bu kart. Yani diyor ki ne kadar emek edersen et. Önemli değil. Bırak ve önüne bak. Emek zaten ne demiştik? Bir insana, bunu bir açılımında söylemiştim. İlk yaptığım açılımlardan birinde söylemiştim arkadaşlar. Hatta ilk açılımım bile olabilir. Dedim ki emek etme olayı var ya, işte bir insanı bir yere köle yapan şey budur. Yani aslında belki sevmiyorsunuzdur ama ben emek ettim. Emeklerim var diye yıllar geçer ve bu emekler sizi birine ya da bir şeye çok rahatlıkla köle yapabilir. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü zararı neresinden dönerseniz kârdır. Bunu da böyle bir araya sıkıştırmak istedim bu kartı görünce. Evet. Kupa 8'imiz bu şekilde. Şimdi geçtik kupa 9'lusuna. Bir tüccar var bu kartta ve arkasında kupalarını dizmiş. Oturuyor. Gayet mutlu, keyfi yerinde ama böyle işte oturuyor sadece. Bakalım ne diyor? Çok yakın olan duygusal tamamlanma, ki kupa onlusu kartından birazdan bahsedeceğiz. Yani oraya doğru çok yaklaşmak. Ve ya da başarı, yani duygusal tamamlanma ya da başarı da olabilir. Kupa kartı diye sadece aşk ya da duygusal anlamda bakmak gerekmez. Burada bir tüccar var çünkü arkadaşlar. Yani bu bir başarı da olabilir. Duygusal bir şey olabileceği gibi. Artık bir adım kaldı tamamlanmaya. Yapılması gereken her şey yapıldı. Dilekler gerçek oluyor. Artık buradan sonra yapılması gereken bir şey kalmamış. Elinizden geleni yapmışsınızdır. O aşamadasınızdır bu kartı gördüğünüzde. Sarsılmaz bir refahtan da bahseder aynı zamanda. Yani kendini sağlam almak, arkasını sağlam yere, sırtını sağlam yere yaslamak gibi konular içerir. Kişinin kendini sağlama alması diyebiliriz burada aynı zamanda. Burada yani bu kartta ben bir şey daha eklemek istiyorum. Biraz da böyle artık yani ben yapacağımı yaptım, böyle deyip arkasına yaslanmak ve hareketsiz kalmak gibi bir durum da söz konusu. Bu gölge nitelik olarak bunu değerlendiriyorum. Notlarıma yazmamışım ama kendim bunu ekliyorum. Yani biraz da böyle ya ben yapacağımı yaptım, elimden geleni yaptım deyip arkaya yaslanmak bazı durumlarda biraz egodan gelir. O yüzden bu konuda bir uyarı olabilir bu kart. Geçtik kupa onlusuna. Burada birbirine sarılan bir çift, oynayan çocuklar ve gökkuşağı görüyoruz ve gökkuşağının üstünde de 10 tane kupa var arkadaşlar. Kupa onlusu duygusal tamamlanma kartıdır. Çok pozitif, çok güzel bir karttır. Ne demiş? Tamamlanma, şükretmek için çok sebep var. Hani hep söylüyorum ya, şükür, şükür, şükür. Hayatınızda şükretmek için sebepler bulmanız gerektiği konusunda da bir uyarı olabilir bu. Benim hayatımda yok demeyin. Sadece şu anda bu videoyu seyredebiliyor olduğunuz için bile, yani bunu seyredecek gözlere ve beni duyacak kulaklara sahip olduğunuz için bile şükretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şükür enerjisi bolluğu ve bereketi beraberinde getiren bir enerjidir. Bu kartı gördüğünüz zaman da bunu hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar aynı zamanda. Maddi ve manevi denge duygularla aklın dengelenmesi olarak da kuponlusu kartını alabiliriz. Evet, gerçekten çok güzel, çok pozitif bir karttır kupa onlusu, duygusal tamamlanma anlamında ve şükür anlamında. Şimdi kupa prensine geçelim. Kupa prensimizin elinde bir tane kupa var ve içinde de bir balık var arkadaşlar. Böyle yani güzel, huzur veren bir kart. Anlamı neymiş bakalım. Şöyle. Duyguları gelişmemiş ancak öğrenmeye açık ve hevesli bir kişiden bahseder burada. Çünkü kişileri anlatır ya saraylı kartları. Şefkatli, hassas ve kırılgandır. Su grubunun özelliklerine sahip olduğu için çocuksu ilham ve sanat yeteneği, aynı zamanda evet sanat yeteneğinden de ilhamdan da bahseder. Değnek kartlarında da vardı bu ama orada yaratıcı ilham, burada ise duygusal ilhamdan bahsediyor. Yani o çocuksu saf ilhamdan bahsediyor. Duyguları kontrol edememek, çünkü prensler toy oldukları için duygularını henüz kontrol edemezler. Yani bunu gördüğünüzde, bu kupa prensini gördüğünüzde henüz duygularını kontrol edemeyen, tam olarak ne hissettiğini bilemeyen toy bir enerjiden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçtik kupa şövalyemize. Kupa şövalyesi çok tatlı bir şövalyedir ama bana göre birazcık tehlikelidir. Çünkü bir yerde okumuştum bunu. Nerede bilmiyorum. Tarot kitaplarından birinde okumuştum. Orada şey diyordu. Çok gülmüştüm hatta.
Sizi ayaklarınızı yerden, mesela buluştunuz diyelim ki, ayaklarınızı yerden keser, sizi gerçekten prenses gibi hissettirir. Sonra sizi eve bıraktıktan sonra yolda acaba bunu kime hissettirsem diye düşünür. Tam olarak işte Kupa Şövalyesi duygusal romantik bir şövalyedir. Tabi biraz da çapkın bir şövalyedir. Daha olgunlaşmamış duygulardır. İşte az önce bahsettiğim gibi. Ancak hala oturmamıştır demişiz. Yani evet, daha oturmamış duygulardan bahsettik. Fiziksel savaşla değil, insanları manipüle ederek kazanır. Bakın işte tehlikelerden biri de bu. Yani o şeyle böyle hani bilek bileğe savaşarak değil, Kupa Şövalyesi daha çok manipülatif yöntemler kullanarak savaşmayı tercih eder. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekir. Bir duygusal ilişkide bu kartı gördüğünüz zaman karşınızdaki kişinin sizi manipüle edip etmediğini bir kontrol etmenizde fayda var. Çünkü böyle bir kişiden bahsediyor olabiliriz. İçine kapanık ve yalnızdır aynı zamanda Kupa Şövalyesi. Bir an çok yakın, bir an çok uzak. Çünkü dedik yani daha oturmamış duygular diye. Ya da manipülatif yeteneğinden dolayı da, yani o yönünden dolayı da böyle davranıyor olabilir. Aşırı duygusallığını asla belli etmeyen de bir tiptir. Çünkü içine kapanık ve duygusal olduğu için. Güven problemleri vardır. Karşısındaki kişiye güvenmekte sıkıntı yaşayan bir karttır diyelim, enerjidir. Bazen hareketlerine anlam verilemez. Mesela karşınızdaki kişinin hareketlerine anlam veremiyorsanız muhtemelen Kupa Şövalyesi enerjisinde olabilir. Yani neden böyle davranıyor? Bir uzak, bir yakın, işte bir geliyor, bir gidiyor gibi. İşte burada Kupa Şövalyesi'ni temsil ediyor. Daha doğrusu Kupa Şövalyesi bu enerjiyi temsil ediyor. Yani romantizmle ilgili her konuda Kupa Şövalyesi'ni görebiliriz. Yalnız bir gölge yanı var ki o da aşırı derecede şüpheciliktir. Yani Kupa Şövalyesi çok şüphecidir. Şüpheci bir enerjidir. Açılımlarda bunu gördüğünüzde aşırı şüphecilikten şüphelenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geçelim Kupa Kraliçesi'ne ki zaten su enerjisini kendi elementi olan su enerjisiyle birleştiren kraliçemiz burada artık anaçlığın dibine vuruyor. Yani bu kart anaçlığın dibine vurduğu karttır arkadaşlar. Kupa Kraliçesi kartı. Nedir? Dişil duygusallığın doruk noktası demiş. Sezgilerin güçlenmesi, bilgiye sezgiyle varış, yani sezgiler yoluyla artık ağırlıklı olarak bilgiye varış. Sevgi dolu ve merhametli tabii ki kraliçe olduğu için. Aile her zaman önceliklidir Kupa Kraliçesi için. Gölge yanı ise elde ettiği bilgileri kullanırken fazla duygusal olmasıdır. Gereğinden fazla korumacı olmasıdır. Bazen gerçekten çok anaç ve çekilmez olabiliyor Kupa Kraliçesi arkadaşlar. Yani çok fazla anaç olduğu için dedik ya, artık o dişil duygusallığın doruk noktası. Çok hassas, sürekli ağlayan, çok korumacı, çok böyle anaç. Yani hep aynı kelimeleri kullanıyorum ama siz anladınız arkadaşlar. İşte o yönüyle Kupa Kraliçesi artık doruk noktasıdır diyebiliriz. Su grubunun özelliklerini en çok taşıyan kart. Yani o kupa ası tabii ki su o elementin en yüksek enerjisi ama burada duygusallığın dibine vurmaktan bahsediyoruz. Peki Kupa Kralı ne durumda? Kupa Kralımız yine böyle bir elinde kupası, diğer elinde artık neyse onu bilemiyorum. Asa mı bu? Bu da böyle meşale gibi bir şey sanıyorum. Boynunda balık kolyesi, tahtında tam denizin ortasında, suyun ortasında tahtında oturan bir kral. Bakalım neymiş? Olgunlaşmış duygu ve sezgiler. Kupa Şövalyesi'nde olgunlaşmayan duygu ve sezgilerimiz artık burada olgunlaşıyor. Animayla dengeyi sağlamış kişi. Anima neydi? Eril kişinin içindeki dişil güçtü. İşte burada artık anima dengesi sağlanmıştır. İdeal baba figürüdür. Kral olduğu için tabii ki. Bilgi ve sürekli öğrenmeye açık kişidir arkadaşlar. Kupa Kraliçesi, kralı sezgileri de çok 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 kuvvetlidir aynı zamanda. Böylece kupa serisini de incelemiş olduk. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda ise kılıç serisini ve ondan sonra da tılsım serisini inceleyip eğitim videolarını tamamlamayı düşünüyorum şimdilik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like
subscribe.